Bugün Vietnam'ın en etkileyici ve en sarsıcı müzelerinden birindeyiz. Ho Chi Minh City'deki War Remnants Museum, yani Savaş Kalıntıları Müzesi. Evet tabii yani 4 kilometrenin altında gördüğüm her yeri yürümeye çalışıyorum. Hava sıcak mı? Sıcak. Hatırı sayılır sıcağı var. Ama Akdeniz insanı olmanın ve turizmle uğraşmanın bir güzel yanıysa bu sıcaklara alışkınsın. Yani kaç derece sıcağın altında aktivite yapıyoruz, yani bu sıcaklar mı koyar insana? Da sıcak yani. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Xin chào. Evet arkadaşlar, şimdi bugün çok önemli bir yerdeyiz ama büyük kameramla çekim yapamadığım için küçük kameramla anlatmaya çalışacağım sizlere. Bugün Ho Chi Minh'de en çok ziyaret edilen yerlerden birisi olan Savaş Kalıntıları Müzesi'ndeyiz. Müzenin içinde savaş dönemine ait bombalar, uçaklar, her şeyi göstereceğim. Görebildiğim, aktarabildiğim her şeyi aktarmaya çalışacağım. Sadece tarih açısından da değil, empati açısından da çok güzel bir yer ve Ho Chi Minh'e gelirseniz muhakkak ziyaret etmeniz gereken bir yer. Giriş de pahalı değil. 40.000 dong ediyor. Yani 45-50 lira falan civarında. Hazırsanız o zaman başlayalım. Yeni bir günden, Ho Chi Minh'den, Savaş Kalıntıları Müzesi'nden devam Burası ediyoruz. Vietnam Savaşı'nın ardında bıraktığı izleri, acıları ve insan hikayelerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulmuş bir müze. Şehrin merkezine yakın bir konumda bulunan müze, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor ve Vietnam'ın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olarak kabul ediliyor. Müze ilk olarak 4 Eylül 1975 tarihinde Vietnam Savaşı'nın sona ermesinden yalnızca birkaç ay sonra açıldı. Günümüzde War Remnants Museum, yani Savaş Kalıntıları Müzesi adıyla hizmet veriyor. Tabii 25 yıl süren bir savaştan bahsediyoruz. Hepsi farklı yıllarda kullanılmışlar. Kullanıldığı yıllar da yazıyor üzerinde. Ve arkadaşım Mehmet'ten de aldığım bir bilgiye göre Amerika'nın tarihte tek ve ilk kaybettiği savaş olarak da geçiyormuş. Müzenin girişinde savaşta kullanılan gerçek askeri araçlar ziyaretçileri karşılıyor. Burada Amerikan ordusuna ait savaş uçakları, helikopterler, tanklar, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahlar sergileniyor. Açık alanda görebileceğiniz araçlar arasında Hue helikopterleri, savaş uçakları, M48 tankları ve dönemin bombardıman ekipmanları bulunuyor. Bu araçlar savaşın teknolojik boyutunu gözler önüne sererken aynı zamanda çatışmanın ne kadar büyük bir ölçüye ulaştığını da gösteriyor. Müzede ayrıca ünlü Tiger Cage, yani kaplan kafeslerinin replikaları da bulunuyor. Bu dar ve karanlık hücrelerde siyasi mahkumlar tutuluyordu. Ziyaretçiler burada dönemin hapishane koşullarını ve tutukluların yaşadığı zorlukları daha yakından görebiliyor. Müzenin iç kısmına geçtiğimizde ise atmosfer tamamen değişiyor. Burada savaşın askeri yönünden çok insani yönü aktarılıyor. Vietnam Savaşı 30 Nisan 1975 tarihinde Kuzey Vietnam güçlerinin Saigon'a girmesiyle sona erdi. Saigon'un adı daha sonra Ho Chi Minh City olarak değiştirildi ve ülke yeniden birleşti. Bugün bu müze sadece Vietnam'ın değil, tüm dünyanın savaşlar hakkında düşünmesini sağlayan önemli bir hafıza merkezi olarak görülüyor. Burayı gezerken sadece tanklara, uçaklara veya silahlara bakmıyorsunuz. Aynı zamanda savaşın insanlar üzerindeki etkisine,
kaybedilen hayatları ve barışın ne kadar değerli olduğunu da hissediyorsunuz. War Remnants Museum, Vietnam tarihini anlamak isteyen herkes için önemli bir durak. Burası geçmişin unutulmaması gerektiğini hatırlatan, savaşın gerçek yüzünü gösteren ve ziyaretçilerini derinden etkileyen bir yer. Belki de bu müzeden ayrılırken akılda kalan en önemli şey şu oluyor. Savaşların kazananları olabilir ancak bedelini her zaman insanlar öder. Fotoğraf galerilerinde savaş sırasında çekilmiş yüzlerce gerçek kare bulunuyor. Birçoğu savaş muhabirleri tarafından çekilen bu fotoğraflar çatışmaların siviller üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Müzenin bulunduğu bina savaş sırasında Amerikan askeri istihbarat faaliyetlerinde kullanılan yapılardan biriydi. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir yere gireceğim. Agent Orange Effect yerine. Amerika'nın yapmış olduğu kimyasal bir ilaçlama ormanlara böyle Agent Orange kimyasallarıyla birkaç gün içerisinde ağaçları falan direkt yok ediyor ve Vietnamlıları saklandıkları yerden çıkarmak amacıyla kullandıkları bir kimyasal diyeyim, öyle söyleyeyim. Şimdi Orange Effect odasına gireceğim. Oradan gördüklerimi sizlere aktaracağım. Agent Orange, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Vietnam ormanlarını yok etmek amacıyla kullanılan kimyasal bir maddeydi. Ancak bu kimyasal sadece doğaya zarar vermekle kalmadı. Milyonlarca insan bu maddeye maruz kaldı ve savaşın üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen sağlık sorunları ve doğum kusurları birçok aileyi etkilemeye devam etti. Bu bölümde savaşın görünmeyen sonuçlarını görmek mümkün. Sergilenen fotoğraflar ve belgeler savaşın yalnızca cephede yaşanmadığını, etkilerinin nesiller boyunca sürdüğünü anlatıyor. Arkadaşlar şimdilik aktaracaklarım bu kadar bu savaş müzesinde. Gelirseniz muhakkak görün. Her şeyi gösteremedim size. İçeride çok kötü görüntüler vardı gerçekten. Gösteremeyeceğim. Yani ben göstersem bile sansüre uğrayabilecek görüntüler vardı. 3 katlı bir bina burası. Her katında farklı şeyler var, fotoğraflar var. Yani her şeye değinmişler. Tabii 25 yıl süren bir savaştan bahsediyoruz. Kolay değil. Ho Chi Minh'e gelirseniz muhakkak uğrayın, bakın. Uğramadan geçmeyin. Benden size bir tavsiye. Benim sadece bu kadar gösterebildim. Keşke biraz da anlatabilseydim. Tabii çekimler yasak olduğu için ancak bu kadar gösterebildim sizlere. Ama maceramız bitmedi. Devam ediyoruz. Haydi bakalım.